Merhabalar, Excel eğitim serimizin 6. videosundayız. Bu videoda belli başlı kısa yollardan bahsedeceğim. Buraya da not olarak yazdım aslında bir Excel sayfasına. Bu kısa yollar arkadaşlar sadece aslında Excel için geçerli değil. Birçok ofis programı, hatta genel olarak bilgisayar kısa yolları diyebiliriz. Özellikle ilk 4 tanesi için. Dolayısıyla genel olarak bilmeyenler için ben önemli olduğunu düşünüyorum. Kısaca başlamak istiyorum. Zaten çok hemen anlayabileceğiniz ve kullanmaya da hatta başlayabileceğiniz kısa yollar. Arkadaşlar CTRL-C kopyalama, CTRL-X kesme ve CTRL-V yapıştırma kısa yolu. Bu dediğim gibi genel bilgisayar kısa yolu arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Hemen bir örnekle başlayalım. Hemen 2-3 tane veri yazmak istiyorum. Yine bir şehir ismi yazayım. Yine Bursa, Balıkesir diyeyim. Ben bu 2 tane şehri kopyalamak istiyorum. Bu kopyalama, kesme ve yapıştırma işlemi genel olarak sadece bir hücre için değil, bir alan için değil, bir satır için değil, bir sütun için değil, her şey için geçerli. Yani neyi seçiyorsak, neyi yapmak istiyorsak hepsini de kullanabiliriz. Atıyorum ben bu hücreyi kopyalamak istiyorum. Ne yapıyorum? Hücreye geliyorum. Normalde aslında ne yapıyordum ya da bu kısa yol olmadan? İstediğim yeri seçiyordum, sağ tıklıyordum. Bakın hemen işte kesme, kopyalama ve ondan sonrasında da gittiğim alanda yapıştırma seçenekleri çıkıyor. Ama her seferinde böyle seçip tıklayıp habire sağ tıklamak çok da efektif ve hızlı değil zaten. Dolayısıyla ben bu hücreyi atıyorum, seçiyorum. CTRL-C'ye basıyorum. Ben bunu bir yere kopyalamak istiyorum. İstediğim yere gidiyorum. CTRL-V'ye basıyorum şu anda, bakın yapıştırdı. Aynı şekilde bunun için de yapalım. C ve V. Ya da diyelim ki kesmek istiyorum. Bu sadece tek tek hücre için mi geçerli? Dediğimiz gibi hayır. Seçiyorum bu alanı. CTRL-X'e basıyorum. Atıyorum bir sağa gidip buraya ben bunu kesip yapıştırmak istiyorum. Geliyorum CTRL-V'ye basıyorum. Kestim ve yapıştırdım. Aslında çok basit ve hemen kullanabileceğiniz kısa yollar. Peki geri alma kısa yolu CTRL-Z'dir arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki videolarda hızlı erişim araç çubuğu ile ilgili bahsederken şurada bir geri alma işareti var ve bunu çok kullanacağız demiştim. Arkadaşlar buradaki işaretle CTRL-Z'nin yaptığı geri alma işlemi aynı. En son ne işlem yaptıysak her bu butona bastığımızda ya da CTRL-Z'ye bastığımızda bir hareket yaptığımız işlemi geri alır. Yani ben en son ne yaptım? Kesip yapıştırdım değil mi? Bursa ve Balıkesir'i H sütunundan I sütununa. Ne yapıyorum arkadaşlar? Buna basıyorum bakın. Hızlı erişim araç çubuğundaki geriye ne yaptı? Buraya geri aldı. Aynı işlemi bir daha yapıyorum. H'den alıyorum, bu sefer J'ye yapıştırayım. CTRL-V diyorum X deyip. Bakın J sütununa yapıştırdım. Bu sefer CTRL-Z'ye basıyorum arkadaşlar. Bakın bastım. Bir hareket geri aldım. Bir daha basarsam bundan önceki yaptığım hareketi geri alıyor aslında. Yani tek tek bir hareket geri alıyor. Ve arkadaşlar bir diğer ikisi de CTRL-W ve CTRL-S. CTRL-W arkadaşlar çalışma kitabını kapatma kısa yolu. CTRL-S de kaydetme kısa yolu. Yani bu genel olarak ofis programlarının hepsinde kullanılan bir kısa yol. Bakın CTRL-V'ye şu an boş bir hücredeyken, herhangi bir yerdeyken basıyorum. Hop, kapattı. Zaten masa üstünde olduğu için hemen açıyorum tekrar. Ve CTRL-S de bu kısa yol, bu kitabı, çalışma kitabını kaydedecek. Bakın herhangi bir yerdeyken yine geliyorum. CTRL-S'ye basıyorum. Bakın dedi ki Save to my Mac. Kaydet diyor. Ve arkadaşlar son olarak da CTRL-A hepsini seçme kısa yolu. Bu hepsini seçme kısa yolu da genel olarak her yer için geçerli. Yani nasıl? Atıyorum bir hücrenin içine basıp ben bu Bursa yazısını kopyalamak istiyorsam önce böyle mouse'la seçeceğim değil mi? Tek tek, yani tek tek dediğim basıp böyle seçeceğim. Bunu aynı zamanda nasıl yapabilirim? Gelip tıklayıp atıyorum Balıkesir'e geleyim. CTRL-A'ya bastım. Buradaki yazının ya da neyse verinin hepsini seçti. Peki bu bir alan için geçerli mi? Tabii ki geçerli. Ya da bir tablo için de geçerli. Yani bir tablonun ya da bir veri yığınının böyle aralıksız içine herhangi bir yere tıklayıp ben CTRL-A'ya basarsam bu veri yığınının hepsini seçer. Bir daha basarsam da arkadaşlar tüm Excel çalışma sayfasını seçer. Bakın boş bir alana gelip, yani ben bir veri yığının içinde yaptığım için önce veri yığınını sonra sayfayı seçti. Ama bu veri yığının içinde değil de boş bir hücrede, herhangi bir yerde ya da tamamen boş bir sayfada direkt CTRL-A'ya basarsam direkt tüm sayfayı seçer. Bu tüm sayfayı seçmeyi aynı zamanda nereden yapabiliriz demiştik. Burada harflerle isimlendirilen sütunlar ve bu sayılarla isimlendirilen satırların kesişiminde arkadaşlar bakın tam şurada bir üçgen işareti var. Buraya basarsam da CTRL-A ile aynı işlevi görür bana. Tüm sayfayı seçmeme yarar. Bunu nasıl kullanabilirim? Yani tüm sayfayı kopyalayacaksam eğer mesela başka bir yere atıyorum buraya. Aynı şekilde
Bu tüm sayfayı seçtim. CTRL C ya da X'e kesmek istiyorsam bastım. Başka bir sayfaya geldim. CTRL V dedim. Bakın tüm sayfayı aynı şekilde yapıştırdı. Yani şu an biz 2-3 tane veri yazdığımız için bu çok elzem bir şey gelmeyebilir size. Ama tüm sayfada çok komplike işlemler olduğunda ve ben ya da bir resim, biçim de olabilir bu. Yapıştırmak istediğimde çok işimize yarayan bir komuttur diyebilirim arkadaşlar. Aslında çok fazla kısa yol var Excel'de ve anlatmakla bitmez yani. Ama yeri geldiğinde tek tek ben bunların bu işlemi aynı zamanda bu kısa yolla yapıyoruz diye veriyor olacağım. Bunların bilmeyenler için önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik vereceğim kısa yollar bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.